Evet, değerli YouTube severlerim ve meslektaşlarıma sesleniyorum. Özellikle de ağaçlandırmada çalışan meslektaşlarım, orman mühendisi olarak. Bu görmüş olduğunuz bahçem benim nane bahçem, tıbbi aromatik nane bahçem. Niye burayı gösteriyorum? Buradaki tarlada tabii ki çalışırken insan düşündükçe aklına fikirler geliyor ve bu fikirleri de paylaşmak için sizinle arkadaşlar paylaşmak istedim özellikle. Daha önce de görev yaptığım yer benim ağaçlandırma şefliğiydi. Hala da çalışıyorum ama aynı birimde değilim. Bu birimde çalışan, bu kutsal birimde çalışan, bu toprağın metrekaresinin her bir tarafını ağaçlandırmak için çaba gösteren ağaçlandırma şeflerim. Sizleri meslektaşınız olarak bilerek gerçekten ayrıyeten tebrik ediyorum. Şefler arasında sizin benim gözümde ayrı bir yeriniz var. Evet, neyse, konuyu uzatmayalım. Erozyonla mücadele ettiğimiz sahalarda arkadaşlar. Şimdi bu sahalarda arkadaşlar ilk önce bana göre fidan dikilmesi çok yanlış. Bu sahalara ilk önce bizim dikmemiz gereken olay ot arkadaşlar, ot. Bakın arkadaşlar, ilk önce şöyle birkaç tane söktüğüm, karşıki bahçeye attığım otun köklerine bakın arkadaşlar. Toprağa nasıl bir tutucu şeklinde pozisyonda arkadaşlar. Asıl toprağı tutacak olan işte görmüş olduğunuz otun kökleri arkadaşlar. Ve yeşilliği. Peki ne sağlayacak bunlar? Şimdi bir tane ben sökeyim de sökerek göstereyim. O şekilde devam edeyim anlatmaya. Sök sök arınmıyor arkadaşlar. İşte bakın, şimdi şunu sökeceğim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz otu. Bu otun cinsiyle, tabii ki bu otun cinsi de farklı. Gördüğünüz gibi bakın, farklı farklı otlar var. Bunları sonuçta bizler tohumlarını bu ot cinslerinin ya da kuraklığa daha dayanıklı olan ot cinslerini alabiliriz. Toplayabiliriz ve dikebiliriz. Zaten biz ağaçların tohumlarını topladığımız gibi otun tohumunu da toplayabiliriz. Tam ağaçlandırma sahalarında evet otla mücadele de yapıyoruz ama erozyon sahalarında ilk yapmamız gereken arkadaşlar ot. Otla mücadele. Niçin? Bu otu oraya dikmemiz lazım ki ot gelecek. Otun peşinde mikroorganizmalar, onun kökünde, şu anda bunu söktüğümde bile kökünde solucan çıkacaktır arkadaşlar. Solucanlar gelecek. Ondan sonra daha başka böcek türleri gelecek. Ve buraya yaban hayatı gelerek arkadaşlar, keçi gelecek veya daha farklı türler gelecek. Bu otu yiyecek ve karşılığında bize ne bırakacak arkadaşlar? Gübreyi bırakacak oraya. Gübreyi bıraktıktan sonra ondan sonra ot arazi belli bir şekilde bastıktan sonra onun eskavatörlerle zaten sürüyoruz arkadaşlar. Tekrardan sürerek belli aralarla, ama belli aralarla sürerek çukur yöntemi, ağaçlandırma yöntemiyle arkadaşlar dikerek ve ondan sonra ağacın başarı oranı daha çok artacaktır. Çünkü bu tür ot türleri arkadaşlar ister istemez bünyelerinde suyu daha fazla tutmasını sağlayan konumları olacaktır. Toprağın daha gölgeli kalmasını, kurumasını, ısınmasını azaltacaktır arkadaşlar. Şimdi ben sökeyim ve göstereyim arkadaşlar size. Aklıma gelenler şu anda bu. Şurada ben durdurmam lazım. Şimdi hem kürekle hem de onu söküp hem yayın çekmek zor. Evet arkadaşlar, küreğe soktum. İki tarafından bastırarak ancak çıkartabildim. Şimdi bakın, şöyle dizimi de koyayım şuraya. Bir şeyi göstermek istiyorum size. Bakın, kapladığı alanı görüyor musunuz arkadaşlar? Kapladığı alana dikkat edin. Şimdi bir de köküne bakın. Tuttuğu toprağa bakın arkadaşlar. Meslektaşlarım, orman mühendislerim. Bizim amacımız ağacı kesip ağacı satmak değil. Şu toprağı, ülkemizin kanla kazanılan bu toprağını olduğu yerde muhafaza etmek. Bunun denize gitmesini engellemek arkadaşlar. Hatta ülkesinin oramızın dışına çıkarak başka ülkelere gitmesini engellemek. Irmaklar vesilesiyle. İşte bunu olduğu yerde tutmanın, görüyor musunuz arkadaşlar, yolundan bir tanesi. Şuna bakın. Şu anda yaklaşık söyleyebilirim ki yani 10 kiloya yakın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sallayayım. Ve bıraktığı toprağa bakın arkadaşlar.
çukuru doldurdu, görüyor musunuz? Tabii ne kadar kökü var onu da görmüş olacaksınız. Şimdi cırmaklarına bakın. Arkadaşlar. İşte bakın bahsettiğim alın. Toprağımızın bir numaralı işleyeni ve karşılığında gübresini bırakan. Ne demiştim? Solucan muhakkak olacaktır diye. Buyurun. Solucan da çıktı. Onu da tekrardan toprağa bırakalım ki yaşamına devam etsin. İşte arkadaşlar yaptığımız hatalar. Keşke ağaçlandırmada şu andaki sahip olduğum bilgiye zamanında ağaçlandırmada sahip olmuş olsaydım o zaman çok daha farklı olurdu. İşte yeni başlayan, göreve başlayan arkadaşlarımız, ilgili olan arkadaşlarımız bu olayı yapın derim muhakkak. Erozyon sahalarımızda fidan dikmek kesinlikle yanlıştır. Bitki örtüsü en küçük olan otsa ottan başlanmalı. Sonra çalı, sonra ağaççık, sonra ağaç gelmelidir. Buna dikkat etmemiz lazım. Direktmen fidan dikerek ağaçlandırma yapılmış olamaz erozyon sahalarında. Evet ve tabii ki duyarlı sevgili vatandaşlarıma da sesleniyorum. Yapacağınız işlemlerde buna dikkat edin arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek üzere. Toprağın oğlu olarak takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenme tuşuna da basınız arkadaşlar.